Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Kronik prostatitle ilgili şikayetler var değil mi? Evet. Tam olarak şikayetlerinizi bir anlatabilir misiniz? Hocam size şöyle baştan anlatayım. Ben varikosel ameliyatı oldum. Varikosel ameliyatı olduktan 10 gün sonra bende akıntı olmaya başladı. Ondan sonra doktora gittiğimde bana bazı ilaçlar verdi. Geçmedi. Ondan sonra cinsel ilişkiden dolayı olabileceğini falan söyledi. Şüpheli cinsel ilişki öyküsü var mıydı? Hocam öncesinde olmuş mu? Varikosel ameliyat öncesinde şüpheli cinsel ilişki öyküsü var. Evet hocam. Sonra? Hocam birçok şeyini yaptık. Testini falan yaptık. Hiçbirinde bir şey çıkmadı. Hani bununla ilgili doktor da gezdim en az 5-6 Peki en çok rahatsız eden şikayet neydi size? Hocam akne ve sık idrara gitme. Evet. Bir de penis başında sertleşme. Yani nasıl diyeyim? Bu boşaldıktan sonra da oluyordu. Bir acı, sızı ve sertleşme penis başında acı, yanma boşaldıktan sonra da hocam meydana geliyor. Evet, akıntı şikayeti de vardı. Evet hocam. Ama siz bunlarla gittiniz, varikosel ameliyatı oldu size. Yok hocam, bunlar yoktu. Ben varikosel ameliyatı olduğum zaman bu şikayetlerim yoktu. Varikosel ameliyatından sonra tesadüfen başladı. Anladım. Evet. Ama şüpheli cinsel öykü hikayesi de var. Evet hocam. Peki testler yapıldı, işte antibiyotik tedavileri verildi. Evet hocam. Ondan sonra başka ne tedaviler aldınız? Hocam sadece antibiyotik tedavisi. Kaç defa aldınız? Hocam kaç defa aldım? Birçok ilaç yazdı. Mesela düzelmediği 3-4 kere aldınız herhalde. Biraz psikolojik sorunlar yarattığı için en az 4-5 tane doktora gittim. 4-5 tane. Hepsi farklı ilaçlar yazıyordu. Desefin, inleş, onu falan verdiler. Bayağı bir antibiyotik kullandım. Sadece hani %40 iyi geldi. %50 o şekilde. %50 iyi geldi. Şimdi biz ne yaptık? Siz geldiniz, şok dalgası yaptık. Evet hocam. Ondan sonra Valtrex başladık. Evet hocam. Ondan sonra biteral tablet başladık. Farklı antibiyotikler. Valtrex dediğimizde viral enfeksiyonlar için. Çünkü herpesin başka tedavisi de yok. Ondan sonra prostat masajı başladık. Evet hocam. Bir de şok dalgası tedavisi başladık. Onun dışında ekstra tedaviye girmedik değil mi? Evet. Ozon tedavisine girmedik. Prostat enjeksiyonuna girmedik. Evet. Nöral terapi yapmadık. Bende öyle ağrı yoktu. Aynen, nöral terapi yapmadık. Ama sizde yanma şikayeti vardı. Evet hocam, bir yanma ve akıntı, sık idrara gitti. Aynen. Şu anda 5 seans bitti. Evet hocam. Yaklaşık 7-8 hafta geçti. Evet hocam. Ondan sonra nasıl oldunuz peki? Nasıl bir cevap aldık? Hocam şu an çok iyiyim. Gerçekten etkisini gördüm. %80-85 gibi rahatlama oldu. %15 kaldı ama o da normal ya aslında. Evet hocam. Ama gerçekten sık idrara gitme nasıl oldu? Azaldı hocam. Sık idrara gitme azaldı. Ondan sonra akıntı olmamaya başladı. Akıntı olmaya başladı. Akıntı bitti. Dediğim gibi penis başında boşaldıktan sonra değişik bir sertleşme oluyordu. Böyle yanma oluyordu. Onlar kalmadı. Güzel. Yanmalar kalmadı. Evet, meni çıktığı zaman yanma kalmadı. Yani meni çıktığında da gerçekten çok rahatsız eden bir acı oluşuyordu. Yanma oluyordu. Aynen. Tamam. Prostat boşaldıktan sonra sanki sidik borusunun geçtiği yerlerde hastalar yanma tarif ediyor. Aslında sık görülen bir şey bu. Sıkıntılı bir durum ama boşalmayı istemiyor insan yani. Boşalmaktan uzaklaşıyor. Cinsel olarak yapıyor. Cinsellikle ilgili bir sorun yoktu ama değil mi? Hocam cinsellikle ilgili bir sorun yoktu ama şöyle bir şey var. Bu hastalığın psikolojisi insanı çok etkiliyor. Çünkü normal sosyal hayatın bitmiş gibi oluyor. Dışarı çıkacaksın, lavabo ihtiyacı arıyorsun, lavabo olacak bir yere gidiyorsun. Ben 15 dakikada, 20 dakikada bir belki bazen gidip mesleğin gereği zaten dışarıda duruyorsun. Evet hocam. O yüzden zırt pırt tuvalete gidemiyorsun. Yani böyle sıkıntılı bir süreç atlattım. Bunun üzerine antibiyotik kullandım. Aynen. Yani çok az etkisini gördüm. Aynen. Birçok doktor gezdim. Hepsi antibiyotik. Değişik farklı şeyler söylediler. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada arkadaşımız anlatıyor. Mesela antibiyotik tedavisi işte devlet hastanesinde ya da özel hastanede veriliyor ama prostat masajı açıkçası yapmak herkes yapmak istemiyor. Biraz uğraştırıyor çünkü. Şimdi guideline'larda bizim tedavi rehberlerinde de prostat masajı ile ilgili çok parlak şeyler söylemiyor ama bazı hastalarda gerçekten prostat masajı hastada çok fayda sağlıyor.
o bölgenin ödemini, hassasiyetini azaltıyor. İlk yaptığımızda hatta ağrılı olmuştu galiba. Bayağı ağrılı İlk yaptığımızda ağrılı olmuştu. Sonra hassasiyet azalıyor. O bölgenin kanlanmasını sağlıyor. Antibiyotiğin daha iyi nüfuz etmesini sağlıyor. Ağrıda azalma sağlayabiliyor hakikaten. Yani biz bu tür biz hastalarda 6 seans öneriyoruz. Bazı hastalar gerçekten çok ciddi fayda görüyor. Çünkü antibiyotik zaten kullanmış hastamız. Kültür testleri yapılmış. Genel olarak mesela %100 fayda sağlamasa bile %80-90 civarında bir hastada iyilik hali yaratabiliyor. Hocam şöyle de bir şey söyleyeyim, tam açıklık olsun diye. Ben bunu 2 ay yaşadım. 2 ay boyunca. Yani 2,5 ay yaşadım bu sıkıntıyı. İlk olduğunda hastaneye gittim. İşte doktora birçok test verdim. Bana ilaç verdi. Geçmedi. Yani hemen hemen 2 ay ben bunun sıkıntısını yaşadım. Yani fazla uzun bir sürem olmadı. Sonra sizi buldum zaten. Sizi araştırdım. İnternetten değil mi? Evet hocam. Ya hani bazı yapan doktorlar da vardı. Siz daha yakındınız. Sizinle konuştum zaten. Direkt yanınıza geldim. Şu an çok şükür iyiyim. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah sizden de razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim.